Herkese selamlar, ben Alperen. Bugün My Hero Academia animesine muhtemelen bilmediğiniz 15 konuya değineceğim. Gerçekten hepsi kendi içinde enteresan ve şaşırtıcı bilgiler içeriyor. Videonun sonuna geldiğinizde pişman olmayacağınıza emin olabilirsiniz. Ayrıca aklınıza güzel video fikirleri geldiğini düşünüyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Gerçekten bana bayağı yardımcı olmuş oluyorsunuz. Gelecek videolardan haberdar olmak ve bana destek olmak için kanala abone olabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi seyirler. My Hero Academia'nın manga yazarı 35 yaşında olan Kohei Horikoshi'dir. My Hero Academia dışında birçok manga serisini Shonen Jump dergisinde yayınlamış başarılı bir manga sanatçısı. Her yıl yapılan bir festival olan Comic Con'da ona şu soruyu soruyorlar. Mangada tasarladığın özgünlükleri nereden ve nasıl tasarlıyorsun diye bir soru geliyor. Horikoshi de tamamen rastgele aklına geldiğini, hatta Gran Torino'nun özgünlüğünü duş alırken evet bu harika olurdu diye tasarladığını anlatıyor. Zaten dikkatli baktığımızda Gran Torino'nun ayaklarının altında duş başlığında olduğu gibi delikler var. Ayağından çıkan itici gazla çok hızlı hareket ettiğini biliyoruz. Kısaca bu biraz eğlenceli, biraz da gerçekçi bir cevapla özgünlüklerin nasıl aklına geldiğini anlamış oluyoruz. All Might aldığı ağır yarayla hayatına devam eden bir kahraman. Peki sadece böyle ağır yarayla hayatına devam eden tek kişi o mu? Bu sorunun cevabı Tsuyu ve Tokoyami'nin eğitimi sırasında gördüğümüz ektoplazmadır. Serinin başlarında güçlü düşmanlara karşı savaşıp iki bacağını kaybettiği yazılan bilgilere göre biliyoruz. Bu durumun üstesinden iki protez bacak kullanarak gelmekte. Böyle çoğumuzun bilmediği ama hoş bir durum olduğunu söyleyebilirim. Bu üçüncü madde kulağa bayağı garip gelebilir. Biliyorsunuz ki Bakugo hızlı sinirlenmesiyle bilinen bir karakter. Bakugo ilk karakterizasyonuna göre farkında olmadan rahatsız edici şeyler söyleyen ama aslında iyi niyetli biri olması gerekiyordu. Aslında bakarsanız hala öyle biri ama bunu gayet farkında olarak yapıyor. Mangakamız Bakugo'nun bu karakterinin aşırı sıkıcı olacağını düşündüğü için değiştirip şu anki Bakugo'yu tasarlamış. Bence çok da iyi olmuş çünkü My Hero Academia'da böyle bir karakter olmasa bayağı eksik kalırmış. My Hero Academia 2014'te yayınlanmadan 6 yıl önce bir one shot olarak Akamaru Jump'ta yayınlanıyor. Oradaki hikaye çoğunuzun hoşuna gitmeyecek gibi duruyor. Çünkü Midoriya o hikayede kahraman eşyaları satan ama içten içe kahraman olmak isteyen, hasta maaşıyla geçinen Jack Midoriya adıyla biri olacaktı. Ama manga yazarımız bunun çok kötü olacağını düşünmüş ki Midoriya'yı sağlıklı bir lise öğrencisine çevirmiş. Sizce nasıl olurmuş diye sormama gerek var mı tam emin olamadım. Sanki cevap gayet açık gibi. My Hero Academia'nın manga yazarının Horikoshi olduğunu söylemiştim. Ama bu durum her karakteri onun tasarladığı anlamına gelmiyor. Örnek verecek olursam Baloncuk Kız ve Kırkayak karakterlerini bir yarışmayı kazanan hayranlar tarafından yaratılmış. Size böyle bir imkan verilse nasıl bir hero ya da villain çizerdiniz ve güçleri neler olurdu yorumlar kısmında yaratıcı insanları bekliyoruz. Horikoshi kendisinin büyük bir Dragon Ball hayranı olduğunu belirtiyor. Çocukluk ve gençlik zamanında özellikle Dragon Ball karakterlerini çizmeyi sevdiğini söylüyor. All Might'ı tasarlarken de Goku'dan ilham aldığını hissedebiliyorsunuz. Hem Goku hem de All Might etrafındaki insanlara ilham veren ve kendi evrenlerinde en güçlü karakterlerden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir diğer yandan bu Dragon Ball detaylarını All Might olarak değil, bazı manga panellerinde de görüyoruz. Ben Jiro'nun saçındaki EKG sinyali sembolünü konuya hakim olmama rağmen ilk başta fark edememişim. Seriyi bitirip biraz araştırmaya başladığımda gördüm ve cidden çok hoşuma gitti. EKG'nin ne olduğunu bilmeyenler için kısaca şöyle diyebiliriz. Kalp çalışırken meydana gelen sinirsel aktiviteler elektriksel sinyale çevrilir. Bu sinyal de Jiro'nun saçındaki gibi bir sembolle ifade edilir. Jiro'nun özgünlüğünü düşününce gerçekten çok güzel bir detay olmuş. Manganın şu anki editörü Yoritima ile yapılan bir röportajda Hawks'ın Lionel Messi'nin hayat hikayesinden etkilenip yazıldığı iddia ediliyor. Bunu duyduktan sonra ne alaka diyebilirsiniz ki ben öyle demiştim. Dünya Kupası devam ederken Horikoshi Messi'nin hayat hikayesini öğrenmiş. Kısaca Messi hormon tedavisi görmesi gerekiyordu. Babası da işini yeni kaybetmişti. Aynı zamanda Barcelona'da Messi'yi keşfetmiş ve altyapısını almak için uğraşıyordu. Messi hormon tedavisi ve ailesi için Barcelona'nın teklifini kabul ediyor ve ailesinden uzak bir yere taşınmak zorunda kalıyor. Horikoshi'nin bu hikayeyi duyduktan bir hafta sonra Hawks'ın hikayesini tamamladığı iddia edilir.
Size ne kadar mantıklı geldi bilemiyorum, orası size kalmış. Dabi'nin ateş tabanlı bir özgünlüğe sahip olmasına rağmen vücudunun buna dayanamadığı animede açıklanmıştı. Mangada devam eden bir savaşta yanıkların gözyaşı kanallarını yok ettiğini ve Dabi'nin kalıcı olarak ağlama yetisini yitirdiği söylenmişti. Bazen animelerde bunlar açıklanmasına rağmen tam tersi yaşanır. Bakalım Dabi için aynısı söz konusu olacak mı? Seride hala Midoriya'nın babasının olup olmadığı belli değildi. Annesinin sözlerine göre Deku'nun babası bir iş için yurt dışına çıkmış ve hala geri dönmemiş. Açıklanan bilgilere göre babasının adının Hisashi ve özgünlüğünün ateşe dayalı olduğunu biliyoruz. 2018 senesinde gerçekleşen Comic-Con'da Horikoshi Midoriya'nın babasını bir şekilde görüleceğini ve hikayeye dahil edeceğini söylemişti. Yani herkesin beklediği o an bir gün illaki hikayede yerini alacak. UA Lisesi'nin giriş sınavlarında çok hoş bir detaya yer verildi. Bunu bazılarınız fark etmiştir, belki bazılarınız da fark edememiştir. Sınavda öğrencileri ve düşmanları hepimizin bildiği Mario karakterleriyle göstermişlerdi. Her düşmanın zorluğuna göre de Mario'da yenmesi zor olan karakterler sırayla sembolize edilmişti. Telif hakları nedeniyle bu olay animede gösterilmedi. Kısaca bu durumu sadece manga okuyanlar biliyor. All for One'ın en büyük destekçilerinden biri olan Doktor Darumo aslında ilk başta farklı bir şekilde tasarlanmıştı. Orijinal adı Maruto Shihiga olarak mangada gösterildi. Fakat bu Çin'de çok büyük tepkiye yol açtı ve My Hero Academia ülkede yasaklandı. Bunun sebebi de 2. Dünya Savaşı'na kadar dayanıyor. 2. Dünya Savaşı'nda bu Japon doktor Çinli ve Koreli mahkumlara karşı yaptığı insanlık dışı deneyler Çin'de ve Kore'de hala hatırlanmakta. Doktorun adı da böyle olunca ister istemez insanlar büyük bir tepki gösterdi. Horikoshi ve Shonen Jump bu durum için özür dilemişler, amaçlarının düşündükleri gibi olmadığını ve adını değiştireceklerine söz vermişler. Ama insan yine de ne gerek vardı diye düşünmeden edemiyor. Bu kanalda çoğunuz Naruto'yu izledi, bu yüzden bu konuyu da ele almadan geçmek istemedim. Kishimoto My Hero Academia'nın yeni Naruto olabileceğini düşünüp büyük bir destek vermişti. Bunu da Naruto'nun Midoriya'yı desteklediği bir çizim yayınlayarak desteğinin sadece sözde olmadığını gösterdi. Horikoshi de bir bölümden Naruto kıyafetleri ve alın bandı taşıyan bir ninja tasarlayarak karşılığını vermiş gibi duruyor. Ben iki seri arasında büyük bir fark olduğunu düşünsem de yeni nesil manga yazarları için oldukça motive edici bir durum olmuş diyebilirim. Hisashi'nin ilk başta kel, şişman ve yaşlı biri olarak tasarlandığı yazar tarafından açıklandı. Bu değişiklik sonrası kulaklıklarına Hage kelimesi eklenmiş. Hage'nin Japonca'da kel anlamına geldiğini öğrendiğimizde bunun da ince ama güzel bir detay olduğunu daha iyi anlıyoruz. Ayrıca bence Hisashi'nin yaşlı, şişman ve kel biri yerine enerjik bir DJ gibi tasarlanması çok daha iyi olmuş. Gerçi sadece bu değil, birçok şeyi değiştirmesi çok daha iyi olmuş gibi görünüyor. My Hero Academia'da hemen hemen herkesin ismi özgünlüğüyle bir bağlantısı var. Mesela Shoto Todoroki'de Sho ateş, To ise buz anlamına gelirken Bakugo'da Baku bomba, Go ise güçlü anlamına geliyor. Denki'de ise Den elektrik, Ki ise ruh anlamına geliyormuş. Yani kısaca herkesin ismi özgünlüğüyle bağlantısı olması gayet güzel tasarlanmış. Japon izleyiciler bunu hemen anlıyorken biz böyle detayları kolay kolay anlayamıyoruz. O yüzden listeye koymanın iyi olacağını düşündüm. Böylelikle de videomuzun sonuna geldik. Videoda olmayan konular varsa yorumlarda yazarsanız yeni şeyler öğrenmiş oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.